Değerli robot kafalar takipçileri, herkese selamlar tekrardan. Bugünkü videomuz Smart Katya vs Smart Katya Z. Daha önceden de sizlere söz vermiştim bu videoyu çekeceğime dair. Şimdi tam zamanı dostlar. Buyurun beraber sohbet tarzında başlayalım videomuza. Yanımda civarımda robot süpürgelerin olmamasına aldanmayın. İçeride Katya Z yatıyor, dinleniyor, temizliğini yaptı. Zaten daha önceden de Katya'yı detaylıca incelemiştik. Yani her iki robot süpürgeyi de incelemiş biri olarak size bu videoyu sunuyorum. İçiniz rahat olsun. Normal robot süpürge incelemesinde nasıl bilgiye doyuruyorsam sizlere bu VS videosunda da aynı şekilde davranacağız dostlar. Çalışmamı yaptım. Görüyorsunuz elimdeki çalışma Excel'im. Yaklaşık 40 maddeydi diye hatırlıyorum. 40 madde. Katya şöyledir, Katya Z böyledir. Kısa kısa çok fazla yorumlarımı katmadan Excel'e döktüm. Size anlatırken ufak ufak da yorumlayacağım tabii ki yeri geldiğince. Ama çok detaylı sizler için çalıştığımı belirtmemde fayda var. Buyurun başlayalım dostlarım. Evet dostlar, ben önem sırasına göre dizdim ama ne kadar doğru bilmiyorum artık. Biraz da inceleme videomuzdan sonrasına denk geldiği için hızlı acele etmek zorunda kaldım. Başlıyorum. Umarım doğru sıralamışızdır. Umarım atladığım bir nokta yoktur. Varsa da açıklamalar kısmına ya da yorumlar kısmına ekliyor olurum. Yorumlardan sohbet etmeye zaten devam ediyor oluruz dostlarım. Her zaman baş tacısınız. Hiçbirinizin yorumunu cevapsız bırakmamaya özen gösteriyorum. Şimdi dostlarım ilk olarak lidar switch demişim. Katya'da lidar switch yok. Katya Z'de var. Lidar switch nedir? Videolarımızda zaten bahsediyoruz. Robot süpürgelerin üstünde lidar koruması olur. Sizler belki şapka diyebiliyorsunuz ona. O bir yere temas ettiğinde kendini geri çeker. Lidara zarar vermemesi için bir koruma lidar switch. Katya'da yoktu. Katya Z'ye eklendi. Kutu içeriği ikisinde de dolu dolu. Tek farkı Katya Z'de ekstradan HEPA filtre çıkmıyor kutu içeriğinde. Ama bu boş olduğu anlamına gelmesin lütfen. İkisinin de kutu içeriği dolu dolu. İşte yan fırça yedekleriyle vesaire. Sadece Katya'da ekstradan bir tane HEPA filtre var kutu içinde. Toz haznesine gelince toz haznesi Katya'da 475 mililitre iken Katya Z'de 680 mililitreye çıkarılmış. Bayağı büyütülmüş. 2/1 haznesine gelelim. Yani hem paspas hem süpürme yaptığınız ayrı haznesi var biliyorsunuz. O haznede Katya'da 220 mililitre su, 230 mililitre de toz haznesi var. Katya Z'de 350 mililitre su, 260 mililitre toz haznesi var. Yani bu da bayağı büyütülmüş. HEPA filtresi yıkanabilir mi? Katya'da yıkanamıyor dostlar. Katya Z'de tamamen yıkanabilir. Yerden yüksekliği ve engel aşmasına gelelim. Katya yerden yüksekliği 1.7 santimdi. Katya Z'nin 2.3 santim. Yani buradan da anlayacağınız üzere engel aşması Katya Z'nin çok daha iyi. Hatta Katya çok kalın halınız varsa ya da kalın bir şagi halınız varsa 1.8 santim civarlarındaysa ona çıkamıyordu. Maalesef çarpıp geri dönüyordu. Katya Z'de bu olay tamamen aşılmış. Bataryaya en önemli kısımlardan birine gelince Katya 6400 miliamperlik dev bir bataryaya sahip. Fabrika verisinde 240 dakika çalışma, 220 metrekare temizlenebilir alan verisi vermişler. Yalnız aşırı oyalanıyordu. Deneyimlerimizde de sizlere iletmiştik. Yani normal bir robotun temizlemesi gereken alanı çok daha fazla detaylı titiz temizleyerek fazla oyalanıyordu. Bataryasını biraz da boş harcıyordu ama sonuçta bataryası büyüktü. Benim deneyimlerimde standart modda 142 metrekare alanı 161 dakikada temizledi. %90 şarjla. Katya Z'ye gelecek olursak 3200 mAh bataryaya sahip yarı yarıya. Fabrika verisi 150 dakika 150 metrekare. Katya Z hiç oyalanmıyor. Neyse o. Benim deneyimim 125 metrekare temizlenebilir alanı 125 dakikada %80 şarjla standart modda tamamlıyor. Yani aralarında bayağı fark var temizlenebilir alan açısından. Tabii çok da fark değil aslında. Mesela Katya 142 metrekare alanı temizlemiş.
benim deneyimimde. Katya Z'de 125 metrekare. Tabi bu temizlenebilir alan bakın arkadaşlar. Şey olarak brüt zannetmeyin. Yani brütte herhalde 170 metrekare, 160 metrekare civarına denk gelir. Yani burada ne oluyor? 17 metrekare Katya fazla temizlemiş. 2 katı bataryası olmasına rağmen. Çok da uçuk fark yokmuş, vazgeçtim. Full şarjı Katya'nın bataryası büyük olduğu için 5,5 saatte bunu doldurabiliyor. Katya Z 3,5 saatte şarjını fullliyor. Yetecek kadar şarj alma durumuna gelince Katya %10'da yuvasına dönüyor. Yetecek kadar şarjını alıp devam ediyor. Mesela 5-10 metrekarelik küçük bir alan kaldı. İşte %10, %20 neyse alıyor şarjını, gidiyor orayı da hallediyor. Görevini bitirip tamamen doldurmak için yuvasına dönüyor. Katya Z bunu yapamıyor. %20'de yuvasına dönüyor. %10'a kadar yapmıyor Katya gibi. %20'de yuvasına dönüyor. Ne kalırsa kalsın, küçücük de bir alan olsa %90'a kadar şarjını fullliyor. Sonra gidip o alanı bitirip yuvasına tekrar geri dönüyor. Bunu belirteyim. Halıda güç arttırma Katya'da yok. Çok önemli. Katya Z'de var. Modlarına gelince emiş modları dostlar. Katya 1600, 2200, 3300 Pascal. Özür dilerim 3000 Pascal. Katya Z 600, 1000 ve 3500 3 mod. Ara bir halıda güçlendirme modu var. Siz onu ayarlayamıyorsunuz. Halıya çıkınca kendi yapıyor. Onda da 1300 Pascal'a çıkıyor. Bunu da belirteyim. Desibel seviyelerine gelince Katya Z inanılmaz fark atıyor. Katya, sessizden başlıyorum maksimuma, 58, 63, 66 desibel. Katya Z 52, 56, 60 desibel. Ciddi oranda fark var. Yani maksimum modunda 6 desibel fark var dostlar. Bu arada bunlar fabrika verisi değil, benim kendi deneyimlerimdir. Bunu da belirteyim. Yükseklik Katya 96 mm, Katya Z 95 mm. 1 milimetreden bir şey olmaz. Çok büyük bir fark değil. Genişlikte 5 mm farkları var. Katya 325 mm, Katya Z 320 mm. Yani 5 mm daha minimal hale gelmiş. Oda özelleştirme modu Katya'da yok. Tabi sıralaması var ama mesela şu odamı şu modda temizle de git salonumu maksimum modda temizle gibi oda özelleştirme yok. Katya Z'de bunların hepsi var. Hem sıralama var. Hem istediğiniz gibi şu odamda şurayı şöyle paspasla, şu modda paspasla vesaire hepsi var. Sesli yönlendirme Katya'ya maalesef gelmedi. Gelecek denmişti ama hala eklenmedi diye biliyorum. Katya Z'de Android'de var, çalışıyor. iOS'ta henüz yok. Ekleneceği söyledi ama takipçisiyiz. Planlı temizlik Katya'da daha detaylı. Oda bazlı emiş veya su ayarı seçebiliyorsunuz. Katya Z'de maalesef detay yok. Sadece tam ev görev verebiliyorsunuz. Hani oda dahi seçemiyorsunuz. Bunu da belirteyim. Fiyat arada 1100 lira gibi şu aşamada bir fiyat farkı var. Katya 9000 lira, Katya Z 7900 lira. Kendi web sitelerinden bu fiyat bilgisini aldım bugün itibariyle. Farklı web sitelerinde daha uyguna da satılıyor olabilirler tabii ki. Haritalama, ikisinde de 5 harita kaydına robot izin veriyor. Kumanda Katya'da minik, biraz daha detaysız ama çok şık. Katya Z'de biraz daha uzun ama inanılmaz detaylı. Gerçekten neredeyse tüm özellikler var. Su modunu arttırma, azaltma dahi var. Kumandası efsane. X2, X3 olayına gelince Katya'da X2 ve X3 var. 3 kere de kenar yapıyor ya da 2 seçerseniz 2 kere kenar yapıyor ama pöti kare dediğimiz, yani bizim bu ızgara tipi zigzag yaptığı şekilde değil. Ama Katya Z'de bunu geliştirmişler. Orada ızgara tipinde temizlik yapıyor. Yani şu şekilde S çiziyorsa diğer modunda bu şekilde S çiziyor. Böylece ızgara tipi bir temizlik çıkmış oluyor. Katya Z'de X3'ü kaldırmışlar. X3 bence de gereksiz zaten. X2 fazlasıyla yeterli. Yan fırçaya gelince dostlar, Katya'da 6 santim kıl, robotun dışa çıkan uzunluğu ise robottan dışa 5 santim. Katya Z'de bu veri 4,5 santim kıl yapısı, 5,5 santim de robottan dışa. Plastik uzamış
Katya Z'de. Kıl biraz kısalmış. Ayrıca ufak bir bombe verilerek yan fırçanın temizliğini %1 artırdığını vurguluyor firma. Yani yan fırça bir tık daha geliştirilmiş Katya Z'de. Fan çıkışına gelince dostlar, robotun yan tarafında, şu anda sağ sol hatırlamıyorum ama Katya'da küçük bir çıkış, Katya Z'de daha büyük bir çıkış. Fan çıkışının büyük olması soğutmanın daha verimli olması demektir. Katya Z'de daha verimli. Adaptörle yuvasız manuel şarj, yani şarj yuvası olmasa da herhangi bir yerde adaptörle takıp şarj edebiliyorsunuz. Bu Katya'da var, Katya Z'de yok. Ses çıkışı Katya'da robotun içinde, dışarıda gözükmüyor. Katya Z'de yan tarafta. Hani bu çok büyük bir fark değil ama detay diye yazmışız. Ana fırça silikon yapısı. Ana fırça silikon yapısı Katya'da yumuşacık. Videomu izlediyseniz bahsetmiştim. Beyaz ve biraz daha uzun. Bayılmıştım açıkçası. Katya Z'de standart siyah, sert ve kısa. Temizleme fırçası taraklı bir kısmı vardı. Katya'daki temizleme fırçası efsaneydi. Katya Z'deki standart fırçalardan. Tekerlek rengi biri açık gri, biri koyu gri ama sonuçta gri. Katya açık gri. O yüzden her ikisi de gayet güzel. Ön sarhoş tekeri Katya'da damalıydı. O damalı olduğu için o da sistem sayıyor vesaire dönüşünü. Katya Z'de damalı değil ama çok büyük de bir fark değil açıkçası. Tekerlek yapısı Katya'da normal arazi tekeri gibi, Katya Z'de suda kaymayı engelleyecek değişik bir yapısı var açıkçası dostlar. Arka kısımda görünen bir kablo vardı açıkta Katya'da. Hatta firmaya da geri bildirim yapmıştık. Katya Z'de kapatmışlar. Yani temizlerken vesaire eliniz oraya değip kabloyu çok rahat koparabilirsiniz. Katya Z'de yok. Tuş takımı Katya'da tamamen dokunmatikti. Çok teknolojik bir görüntü veriyor. Katya Z'de plastik tuş takımına geri dönmüşler. Ana fırça uzunluğu Katya'da 14,5, Katya Z'de 14 santim genişliğinde. Arada yarım santim bir fark var. Düşme sensörü her ikisinde de 3 tane ama Katya Z'de biraz daha böyle geriye alınmış, tekerleklere yanaştırılmış. Biraz daha verimli gördüm bunu. Ana fırça kısmına gelince Katya'da tel yok, keçe yok. İkisinin de silgeçleri aynı. Katya Z'de tel de var. İşte bu anti-tangle dediğimiz dolanmayı önleyen sisteme de destek oluyor. Keçe de var açıkçası. Sert zeminde vesaire ses yapmasını engelleyen keçeler. Perdelere Katya hiç dokunmuyor. Katya Z biraz zorluyor. Hani perde arkanıza vesaire ufaktan geçiyor. 2.1 haznesinde Katya'nın HEPA filtresi gerçekten büyük. Tabi normal toz haznesindeki HEPA filtreyle kıyaslanamaz ama Katya Z'deki bayağı küçük. Bunu belirtmiş olalım. Bezi, mop bezi Katya'da küçük ama kalın. Alanı küçük. Katya Z'de geniş, alanı genişletilmiş. Biraz daha incelmiş bez. Son olarak dostlar, ana fırça kenarına gelince de Katya'nın ana fırçanın kenarlarında bir tarafı çıkıyor. Hani bir tık rahat temizleyebiliyorsunuz. Katya Z'nin iki tarafı da çıkmıyor. Ana fırça temizliği, işte oradaki saçların vesaire bir tık Katya'ya göre daha zor. Dostlarım, benim notlarım bu kadar. Aklınıza takılan yine bir şey olursa tabii ki seve seve yorumlar kısmında sohbetimizi yaparız. Genel olarak kıyaslamam gerekirse işte robot kafaları olarak sen olsan hangisini alırsın diyorsunuz açıkçası. Bazen soruyorsunuz ama inanın robot süpürge, bu sektör öyle bir şey değil. Hani ben bunu alırım, benim ihtiyacım odur. İşte benim evim küçüktür, benim bütçem böyledir gibi bir sürü şey değişiyor. O yüzden kendinize göre, bu anlattığım VS'lerdeki bilgilere göre hangi sizin için daha mantıklıysa onu tercih edin. Bu arada şimdi aklıma geldi. Buraya yazmamıştım. Katya'nın uygulaması farklı bir uygulama. Diğer Smart'ın ürünleriyle entegre değil. Ne bileyim, Smart'ın ampulü var, işte kapı pencere şeyi var, su dedektörü var vesaire. Bunlarla entegre değil. Olacağını da zannetmiyorum ileriki aşamalarda ama Katya Z'nin entegre. Yani daha önü açık gibi görüyorum Katya Z'yi. O açıdan bunu da eklemiş olalım. Burada notlarıma yazmamıştım. Yani ben olsam bilmiyorum, evimde çok büyük değil ama bataryası büyük. Bilemedim ya. Gerçekten çok arada kalınacak bir şey. Aradaki fiyat farkı da gerçekten çok az. Hani güncel model diye herhalde Katya Z'yi tercih ederdim
diye düşünüyorum ama aklım Katya'da da kalırdı açıkçası. Çünkü bataryası gerçekten efsane ve ne bileyim o ana fırçasındaki silikon yapısı vesaire. Tabii benim evimde kalın halılar da yok. Ne bileyim sizin evinizde kalın halı vardır. Ona çıkamayacaktır. O zaman ne yapayım? Katya'yı misal. Yani kendinize göre karar verin dostlarım. Siz en iyisini bilirsiniz. En doğrusunu alırsınız. Biz açıklayalım, anlatalım. Bilinçli alınan hiçbir ürün sizi üzmez. Aksine memnun eder. Bu robot süpürgede de öyle, diğerlerinde de. Misal robot süpürgede çok çok ucuz modeller var. Kafasına göre bu jiroskoplu dediğimiz oraya çarpıyor, buraya çarpıyor, geri gidiyor falan, bir şekilde odayı temizliyor ama geç temizliyor. Bunu bilerek alan bir adam bundan da memnun olur. Sonuçta bilerek almış, ona göre az para vermiş. Ama sen onu bilmeden ucuz diye atlayıp alırsan vay babam, ondan sonra bu robot süpürge deli gibi kafasına göre geziniyor. Ben şu odayı git temizle diyemiyor muyum? Bakmadan, araştırmadan alırsan memnun olmazsın. Kısaca demek istediğim bu dostlarım. İnceleyin, araştırın, bizi takip edin, ettirin. Daha kolay doğru bilgilere ulaşırsınız dostlar. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu da beklediğinizi biliyorum, o yüzden çok geciktirmek istemedim. Hazırlıksız direkt böyle spontane salonumun koltuğuna oturdum. Sizlerle sohbet eder gibi burada vs videomuzu paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın dostlarım. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.